Bir derste daha beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün size makrame bir kolye çalışacağız. Göstereceğim. Beraber yapacağız. Evet, şöyle ben hazır kolyeleri alıp onları bozup arkadaşlar kendime göre tasarlıyorum. Biliyorsunuz normal şartlarda bunları bastırabilmem için çok fazla para istiyorlar. Ya ben de kolyeleri buluyorum. İşte onların malzemelerini kullanarak kendimce daha farklı tasarımlar yapıyorum. Bu da yine öyle bir çalışmanın ürünü. Şu gördüğünüz gibi böyle bir kolyeydi. Önce kendim çalışıp sonra sizinle paylaşayım istedim. Daha sonra dedim beraber yaparız diye düşündüm. Şimdi bundan bu tek bir kolyeydi. Burasında da vardı böyle. Bunu ikiye böldüm ben. Bir tanesini böyle çalıştım. İkincisini de beraber yapacağız. Sadece buna bir iki tane daha ekleme yapacağım. Şimdi bu böyle. Mesela yine şöyle iki tane kolye aldım ben. Bunları ve fuarlardan alıyorum, mesela gezerken görüyorum. Bunlardan alıp bir şekilde daha sonra kullanmak üzere bunun ikisini birleştirip arkadaşlar bir kolye yapacağım. Belki onu da beraber çalışırız. Evet, şimdi bunun ortasına şöyle bir şey düşündüm. Kabataslak bir çizdim kendimce. Şuraya bir malzeme ilave edeceğim. Bunu şu şekilde yanlarına yine bunları koyacağım. Şunları koyacağım yanlarına. Biraz daha bu ördüğümün kalınını çalışacağım. Bunu 6 iple çalışmıştım. Buraya 8 ip koydum. Koyacağım daha doğrusu. Bu şekilde buralara boncuklar yerleştireceğim. Aynı şunda olduğu gibi. Bunda olduğu gibi. Bu bir ön çalışmaydı benim için. Şuralara yine kendi boncuklarını koyacağım. Böyle metal. Siz bunlara 4 numara normal boncuk da kullanabilirsiniz. Bu malzemelerden arkadaşlar ya da buna benzer malzemelerden malzeme satan dükkanlarda var. Ve buralara yine bu şekilde kırık taşlar koyacağım. Evet, bu böyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra gerekli malzemeleri söyleyeyim size. Dedim ya, bunu 6 iple çalışılmıştı normalde. Bunu yapacağımız çalışmayı 8 iple çalışacağız. Onun için ne gerekiyor? Şimdi 8 adet 1,5 metre siyah, 2 adet 1,5 metre gri, 1 adet 40 santim gri, 1 adet 35 santim beyaz, 1 adet 30 santim siyah, 1 adet 20 santim gri, 1 adet 20 santim beyaz. Şimdi arkadaşlar bunun için gerekli, şuraları için, şu bölge için gerekli, bunlar için gerekli. Bundan 5 tane dedim şimdi, 5 parça, 5 takım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 takım bu hazırlıyoruz şunu. Burada da gördüğünüz gibi bunların üst taraflarına yine bu hazırladığımız 5 parçayı öreceğiz. Nasıl ördüğümüzü göreceğiz. Evet. Şimdi bunu da bırakalım. Gene arkadaşlar şu kısımlar için böyle kırık taşlarımız var. Kırık taşlar. Siyah seçtim ben bunları. Yani konsepte uygun olması açısından siyah kırık taş seçtim. Şuralara yerleştireceğim onları. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle bunları da yine çıkartıyorum hepsine. Şöyle, evet. Daha kolay almam açısından. Evet. Evet arkadaşlar, makrame yaptığımız panomuz yine örtümüzün altına yerleştirdik. Sonra şimdi bu iki tane ayrı gri dediğimiz 1,5 metrelik ipimizi alıyoruz. Evet, şöyle
Bunu ikiye katlıyoruz. Tekrar şöyle ikiye katladık. Bu orta kısmını belirliyoruz. Yani şu orta kısmını. Çünkü kolyenin ortasından başlayacağız yapmaya. Şuradan başlayacağız. Ve sağlı sollu gideceğiz. Bir burayı, bir burayı, bir burayı, bir burayı örerek gideceğiz. O nedenle bunu böyle ikiye katlıyoruz ve şuraya şimdilik bir düğüm atalım. Şöyle dursun. Bunu şöyle dursun. Evet. Sonra bu 8 tane ipimiz, 1,5 metrelik 8 ipimiz, şöyle bunu da ikiye katlıyoruz. Şöyle ikiye katladım. 8 tane ipim var burada. Onun da arkadaşlar şuradan yine düğüm yapıyorum ki ortayı ördükten sonra açacağım onu. Ve onu da şuraya iğneliyorum. Şöyle. Evet. Şu. Bu şekilde biraz daha yaklaştırayım. Tam orta olsun çünkü. Evet. Şuradayım. Bunu biraz yukarı şöyle yaptık. İlk etapta şunu üstüne hepsini tek tek öreceğiz. Şimdi alta koyuyoruz bunu. Alta koyuyoruz. Şu şekilde. Bu 8 ipimizi buraya öreceğiz. Şimdi bu şekilde duruyor bu. Bunu biliyorsunuz böyle koyuyoruz. Şu sabit ipimiz. Buradan çekiyorum bunu. Buraya. Tekrar bunu koyuyorum. Buradan buna veriyorum. Hepsini sırayla örüyorum. Bu. Koyuyoruz. Bakın bu sabit. Buradan çekip buraya. Tekrar böyle. Evet, şimdi tekrar alıyorum. Şu. Bu 8 ipimizi bu şekilde örüyorum. Evet, bunu ördükten sonra diğer ikinci ipe geçeceğiz. Onun için şunu buradan açıyorum. Şöyle. Bunu da açalım. Şuradan bu ipimizi de açacağız. İkinci ipimizi öreceğiz. Şöyle. Şuna tam buradan tutturacağım. Bakın böyle. Bunu da şimdi bu ikinci ipimizi öreceğiz. Şöyle yanına öreceğiz bunu. Şu şekilde. Evet. İyice tutturmam gerekiyor. Bu. Şöyle şunu da tutturalım. Sıkıcana tutacak. Evet. Şimdi ikinci ipimizi örüyoruz. Şunu yani. Bir koyuyorum. Hemen yanına çekeceğim. Şunun. Tekrar 2. Yani her ip 2 kere örülecek. 1, 2. Şimdi tekrar 1. Şu. Ve tekrar her ipi ikişer kez. Bakın bunu bu elim hiç oynamıyor. Sadece sağ elim hareket ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi hiç oynamıyor. Şöyle ve düğümler yan yana geliyor. Üst üste binmeyecek. Şöyle. Şu.
Artık bu kadar makremeden sonra eğer beni takip ediyorsanız ve yapıyorsanız işleri düğüm atmayı öğrenmiş olmanız gerekiyor. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi iki ipimizi de yan yana ördük. Şimdi bunu bir V haline getireceğiz. Buradan açıyoruz bunu. Şöyle bir V haline getireceğiz. Bunu döndürüyoruz. Yani ters V gibi. Şöyle yapacağız bunu. Bu şekilde. Şimdi bunun ilk etapta şurasına bir iğne koyalım. Şöyle. Evet. Ve buraya şimdi bu önceden ayırdığımız 5 grup olan iplerimizden bir grubu alıyorum. Şuradan. Birinci grubumuzu alıyorum. Ve bakın burada ikinci ip burada duruyor. O önemli arkadaşlar. Bunu değil, ilk ipimizi, dönen ipimizi öreceğiz. O da önemli. Şimdi buradan bunu açalım. Evet. İlk başta buna gri koyacağım ben. Uzun gri'mi alayım. En uzun ipimizi en önce öreceğiz. Çünkü bu şekilde hani aşağı kadar bütün ipleri öreceği için biraz uzun tutmamız gerekiyor. Şimdi bunu aldım ilk ipimi ve bunu şöyle bakın altına koyuyorum. Buradan şöyle geçip buradan şöyle ilave yapıyorum. Şunu da gene bastıralım. Şöyle ilavemi yaptım. Şu. İlaveyi yaptıktan sonra geliyorum buna. Sabit oluyor yine. Şu. Ve buradan şöyle örüyorum. Şu. Şimdi bunu ördüm. İkinci kez bunu da örüyorum şunda. Bu ipimi. Artık burada ipim 3 tane oldu. Yani 1, 2 ve buna da öreceğim. Böyle. Evet, şimdi şu. Gene böyle atıyorum. Buradan 1. Tekrar buradan atıyorum. 2. Yapalım. 1 koydum buraya. Altından çekip alıyorum. Tekrar şuraya koydum ve çekip alıyorum. Bunu ördükten sonra bu sefer bunu yer değiştiriyorum. Şöyle koyuyorum. Ve bunu bunun üstüne örüyorum. Şuradan. Şu bir. Tekrar. Şu. 2. Şu. Evet. Sonra arkadaşlar şuradaki üçüncü ipime geçiyorum. Şuradan. Sıramızı şaşırmıyoruz. Örülecekleri alta alıyoruz. Böyle. Bunlar. Bu çözgü ipi, bunlar örgü ipi oluyor. Şu şekilde. Yine bunu da şöyle tutturalım. Evet. Yani elinizin altında toplu iğneler olsun. Şu bir. Şimdi buradayken tekrar ip ilave edeceğiz. Buraya ip ilave edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz ipimizi ilave edelim. Gene bunu alta koyuyorum. Buradan çevirdim. İçinden bu iki ucunu çıkartıyorum ve içine oturtuyorum bunu. Şu. Tekrar gri'mizi örüyoruz. Buradan 1. Bunu da buradan örüyorum. 2. Evet. Şimdi bunu örüyoruz. Siyahları örüyoruz. 1. Tekrar 2. Dördüncü ipimiz, yani siyah dördüncü ipimizi komple örüyoruz. Diğer ilave ettiğimiz iplerle beraber örüyoruz.
Evet. Bir. Hep yanına koyuyoruz ve sıkı örüyoruz. Şu ip elim oldukça yakın. Ördüğüm yere oldukça yakın. Yani böyle tutmuyorum arkadaşlar. Böyle tutmuyorum. Böyle tutarsanız çok hakim olamazsınız. Bu şekilde. Siz çözgü ipini nasıl tutarsanız o şekli verirsiniz. Ben istiyorum ki diğer şurada ördüğümün tam bitişiğinde olsun. Şu ördüğümün tam bitişiğinde olsun. O nedenle burada tutuyorum. Tekrar aldım, bunu koydum. Evet, yapalım. Şu ve bunun arasından geçtim buraya. Şimdi şunu yapıyorum. Böyle ikisini, yani iki beyazı da örüyoruz burada. Evet. Şu. Arası açık kalmayacak. Tekrar. Evet. Tekrar buradan geçiyorum. Arkadaşlar bu biliyorsunuz mikro makreme. Tekrar söylüyorum. Evet. Bu koyuyorum ve buradan her ipimizi iki kere örüyoruz. Şimdi tekrar geldik, ip ilave edeceğiz. Şimdi şunu yapıyoruz. Birinci de ilave ediyoruz. İkinci de örüyoruz. Üçüncü de tekrar ilave ediyoruz. Şimdi şu. Bir, iki, bunu örüyoruz. Yani ikisinin arasına ilave yapacağız. Şu. Evet. Bu şekilde. Şimdi ilavemizi yapacağız. Siyah yapacağız ilaveyi. Şuradan aldım böyle. Ben evde parça iplerim vardı arkadaşlar. Onları kullanıyorum. Siz kendiniz keserken benim verdiğim ölçülerde kesebilirsiniz. Evet. Şimdi şunu koyuyorum. Bir. Tekrar. İki. Bakın şimdi ilave ettim. Bir sonraki sırada ilave etmeden öreceğim. Tekrar. Ne istiyorsam, nasıl istiyorsam çözgü ipini öyle tutuyorum. Şimdi bunu yer değiştirdim. Şöyle ve koydum. Buradan çekip alıyorum. Bir koydum. Çekip alıyorum. Şimdi düz olarak örüyoruz. İlave etmeden. Evet. Tekrar koyduk. Evet. Bunu hep böyle yanında tutuyorum. Bakın. Hep bir önceki sıranın yanında. Şurada. Bir önceki sıranın yanında. Yani bitişiği hemen. Yani şu sıradan bahsediyorum. Şu. Koydum. Mesela bunu geçirdikten sonra hemen yanına getiriyorum. Yoksa düğümlerim güzel olmaz. Şu. Evet. Şimdi takı yaptığımız için biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Evet. Şöyle. Ve bu. Bir sonraki sırada yine ip ilave edeceğiz. Şuradan. Evet. Şimdi bir, iki. Bunu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim bu sıraya. Çünkü bundan sonra farklı bir iş yapacağız. Evet, şimdi bunu örüyorum. Bunu normal öreceğiz ve ipimizi ilave edeceğiz. Yaptık. Tekrar bir, iki,
Şimdi bunu buraya ördükten sonra şimdi ip ilave edeceğiz. Şuraya. Gri ipimiz var. Bu biraz uzun. Dediğim gibi benim önceden kalmış iplerim. Bunu ikiye keseyim. Daha sonrakinde de kullanayım. Şunu şöyle buradan gene bu şekilde ilave ettim. Şu. Şimdi örüyorum. Gene bunu yanına yerleştirdim. Bunu da buraya. Şu böyle. Bu da öyle. Evet. Yani düğümlerimizi sıkı atalım. Şu. Şimdi bunu da örelim ve son sıramıza geldik. Bunu ördükten sonra şimdi arkadaşlar bizim orta şu malzemeyi bunun içine yerleştirmem gerekiyor. Böyle. Gördüğünüz gibi beyaza denk geliyor. Yani şu beyazların sırasına denk geliyor. Ben beyaza denk geldiğinde bunu takacağım ve ortalarını öreceğim. Evet, şimdi yapalım beraber. Şu ipimizi alıyoruz yine. Evet, şunu alıyoruz. Bunu önce bir örüyorum. Bir. Çünkü beyaza denk geliyor. 2. Şunu ördüm. Bunu ördükten sonra tutup bunu buraya geçiriyorum. Bir tanesini geçirdim. Bir tanesine geçiriyorum. Ve bunu beyazı örmüyorum şurada. Örmeyeceğiz, atlayacağız. Ve aradaki iplerimizi örüyoruz. Şu bir. Umarım gözüküyordur. 2. Bunu örüyorum. Şimdi grileri öreceğim. 2. Evet. Tekrar grimizi öreceğiz. Şöyle. 2. Siyah öreceğiz. Şimdi buradayken tekrar bunu bu deliğinden geçireceğiz. Şöyle bakalım. Veya iğneyle de geçirebiliriz. Tabii bilmiyorum şu an iğne geçecek mi? Buradan bakalım. Hani örgüyü bozmak istemiyorum. Evet. Bunu da geçirdik. Şimdi diğer şuradayım. Beyaz örmüyoruz. Beyaz örmüyoruz. Gri öreceğiz. Bir. Gene bakıyorum dibe koyuyor muyum? Evet. Tekrar örüyoruz bunu. Ve böylece bu bitmiş oldu. Şimdi bunu da buraya öreceğiz. Evet. Bu şekilde içine bir de biz de bakalım hep beraber. Evet. Şu şekilde. Hatta şunu biraz daha sıkı örebilirmişim. Evet arkadaşlar, bunu biraz daha sıkı örmek için söktüm onu. Tekrar şöyle biraz daha birleşsin istedim ama ancak bu kadar oluyor herhalde. Evet. Bu kadar oluyor. Sonra bunu yine böyle örüyorum. Evet. Şimdi olay bu. Şu şekilde. Evet.
bitirdik. Böyle. Sonra arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Önce bunu da yapayım. Sonra ikinci basamağa geçelim. Bu aradaki bu gri ipimizi döndürüp şöyle döndürüyoruz ve bunların tümünü yeniden örüyoruz. Bu şekilde. Evet. Tamamını böyle örüyorum. Hepsi şu sıra bunun yanında olacak. Önemli. Evet, şimdi böylece iki sırayı da bitirmiş olduk. Ortamızı yaptık. Şimdi sağlı sollu ilerleyeceğiz. Bir sağa bir sola. Onun öncesinde arkadaşlar şu temizlik işini bir yapalım. Yani şu ördüğümüz ipleri arkaya çevirip yok edeceğiz. Bunlara dikkat edelim. Tabii bunlar değil. Şu ilave ettiğimiz iplerimizi tek tek geri çevireceğiz. Buradan iğnemizi alacağız. Bunu takıyoruz. Ve her birini şuradan bir sonraki kendi içinde şuradan takıp şöyle, evet, bu bir kendi içinde böyle geçireceğim geri doğru. Ortasındakine arkadaşlar ikisini de aynı yerden geçirelim. Şu bir tanesi. Sonra griyi de öbür grisini de alalım. Onu da aynı yerden geçirelim şuradan. Şu. Evet. Yine herkesi kendi içinde geçireceğim. Şimdi tamamını geçirdik bunların. Ama kesmeden önce bir şöyle tekrar çevirip bakalım bir terslik var mı diye. Şu an bir şey durmuyor. Ama bunu mutlaka yapalım arkadaşlar. Oluyor, kesmeden önce bir bakalım. Sonra şunları da bir şöyle çekip düzeltelim. Çünkü neden? Biz bunu oynarken, şeyleri çekerken iplerimizi bunların düğümleriyle oynamış olabiliriz. Bozulmuş olabilir. Şöyle çekip düzeltelim. Evet, şimdi ben bunları kesip yakacağım. Şöyle buradan geliyorum. Ve bu kestiğim bu ipleri de daha sonra kullanırım arkadaşlar. Atmayın. Evet, şöyle yapıyorum. Yani bunları da atmayın. Daha sonra bir yerlerde, ufak ufak bir yerlerde kullanabiliriz. Evet, sonra şunu böyle yaktık. Böylece temizlemiş olduk. Evet. Şimdi işimize devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8 ipimiz burada. 2, 4, 6, 8 ipimiz burada. Şimdi arkadaşlar bizim şu kısmı yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani şöyle çevireceğiz ve bunu şuradan şöyle ufak bir hani eğim vereceğiz. Bu şekilde. Böyle hani bir kavis vereceğiz ki kolyemiz böyle dönsün. O nedenle şu kadar tutuyorum. Bunu sabit şöyle iğneliyorum. Bu önemli. Nasıl tutarsanız o şekilde örersiniz. Böyle yapalım. Şu. Ve burada kullandığımız bir tane boncuğumuz var. O kesik taşlar, kırık taşlar. Evet, şimdi buradan bir tanesini önce örelim. Şunu örelim.
Bu simetri bir iş çalışıyorsanız arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka burayı yaptınız, burayı da yapın, öyle kalkın. Eğer kalkmanız gerekiyorsa. Yani bunu yapıp gidip dışarıda işlerinizi görüp yeniden gelip bunu yaptığınızda bile el farkı olabiliyor. O nedenle o anki ruh halinizle her iki tarafı da bitirin. Evet, şimdi bunu örüyorum. Bir. Şöyle tutacağım. Buna bir de şöyle bir yer belirleyeceğim. Şuradan diyorum ki burada durmalı. Hani hep elim gelsin burada dursun. Burada dursun. Bu şekilde. Gelsin burada dursun. O iğneyi oraya koyuyorum. Tekrar bir tane daha. Şunu buraya ördüm. Şimdi şuraya küçük bir boncuk koyalım. Benim makremede en sevdiğim bölümler. Böyle geçmeyince. Bunun ucuna arkadaşlar azıcık şöyle toplayalım. Böyle koyalım. Şimdi bunu örelim buraya. Bakacağız. Şöyle. Evet. Gene hani buraya geliyor mu? Ona bakacağız. Evet. Eğer büyük gelirse başka daha küçük bir boncuk koymamız lazım. Evet, şöyle. Şunu buraya getiriyorum. Yanına. Şu. Bu üçüncü ipimize ise koymuyoruz. Hiçbir şey. Bunu böyle örelim. Üstte dursun bu. Şöyle bunun taşın altından gelecek. Şöyle. Evet ve gene getirip bu iğnenin yanında tutmaya çalışıyorum. Tekrar. Evet arkadaşlar bunu tekrar boncuksuz öreceğim. Şöyle. Boncuksuz ördüm. Bunu da boncuksuz öreceğim. Şu şekilde. Buna boncuk koyarsam itebilir mi diye bir bakacağım. Buna boncuk koyarsam itebilir mi? Ona bir bakacağım. Eğer hoşuma gitmesi koymayacağım. Evet şimdi iki tane taktık buraya. Bir bakacağız. Eğer itmiyorsa birbirlerini böyle kalsın diyorum. Evet. Yani böyle olabilir. Şu şekilde. Evet. Yani birazcık tabi iğnemizden bunu tabi hiç oynatmamamız lazım. Evet. Şu. Bunu buraya örelim. Şu bir. Diğer ikisini yine koymayalım. Bundan sonraki adımlarda bunu aynısını yapacağız. Yani şuralarda yaptığımız işlerde bu, bunlarda bu işi yapacağız. Evet. Şimdi bunu da koyduk. Ve son ipimizi örüyoruz. Bunu bitirdikten sonra arkadaşlar diğer ipimizi örelim. Şunu. Evet. Şu. Bunu da örelim. Şuradan devam ediyoruz.
ikinci ipi şuradan böyle bunun tam yanına devam ediyoruz. Şuradan tutturalım bunu. Her bir ipimizi yine ikişer kez örerek evet şöyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burayı bitirdim. Aynı şekilde bu tarafını da yapacağım ve biz bir sonraki basamağa geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi her iki tarafında taşlarını koyduk bu şekilde. Şimdi bundan biraz farklı çalışıyoruz bunu. Bir yer değiştirdik, yani şunları böyle buraya, bunları buraya koyuyorum. Çünkü çok fazla metal olacak burası diye. Şimdi burayı bu kısma metalleri yerleştireceğim. Şu kısma yerleştireceğim. Sonra da yine bu beşli grubumuzu, yani şu grubu çalışacağız. Evet. Şimdi sıra metallerimizi yerleştirmeye geldi. Şöyle yapıyoruz. Buradan. Tabii şu anda bu ip çoğaldığı için bundaki sayı bunu tutmayabilir. Ben buraya mesela 1, 2, 3, 4 koymuşum. Evet. Buna bakalım kaç tane koyacağız. İlk etapta boncuklarımızı bir yerleştirelim. Bunu örelim. Buna koymayalım. Buna koyalım. İlk başta bunları bir yerleştirelim. Tek tek koyacağız bunlara. Şuna bir tane koyalım mesela. Ve buna koymayalım. Böyle dursun. Şuna koyalım. Evet. Bunu belki tam boyun yapabilirsek eğer, yani tam yuvarlak, biraz daha fazla mesela bundan tekrar çalışabiliriz yanına. Evet. Yani bakacağız tabii, çok da birbirinden uzak olmaması gerekiyor. Buna koymayalım. Evet, buna koyalım. Buna koyalım. Şimdi bu arada da böyle hani hem de dizayn ediyoruz bunu. Evet, şunu da buna koyalım. Şimdi örelim arkadaşlar. Bunu da örerken çok bir sıkıntı yok. Çünkü e, şeylerimizde, yani metallerimizde dibinde öreceğimiz için çok bir sıkıntı olmuyor. Evet, şöyle yapalım. Bunu alalım şöyle. Önce bunu şöyle çevirelim. Evet. Evet, şöyle yukarı doğru öreceğiz. Şu iplerimizi altına vereceğiz. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra ikinci sırayı öreceğiz. Evet, şu şekilde. İlk, şu ipin bakın, bunu mesela biraz daha sıkı örmem gerekiyor. Eğimi verebilmeniz için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu kısım böyle aşağıdan yukarı doğru gitmesi lazım. Evet, biraz daha böyle dibe doğru öreyim. Tabii bu metalden dolayı biraz zor düğüm atılıyor. Şöyle. Bundan sonra arkadaşlar ikinci sıra griyi tekrar öreceğim.
Şimdi bu dursun. Şunu da şu griyi sürdürüp ikinci kez örelim. Düzelir onlar. Şimdi bunu da ördükten sonra düzelir. İkinci kez örme sebebim bu. Daha çok bunlar ikinci kezde daha güzel şekil alıyor. Böyle yanında. Tekrar bunu bir tane daha örüyorum. Evet. Evet, şimdi bunu yaptık, bu tarafını bu şekilde. İpleri de altına aldık. Şöyle düzgün düzelttik yarışımızı. Bu tarafını yapıyorum şimdi. Sağlı sollu ilerliyoruz. Şimdi sonra da yine böyle şu şekilde biraz şöyle örmem gerekiyor. Bunu bu şekilde eğim vererek. Çünkü kolyemin dönmesi lazım. Böyle örmem gerekiyor. Onu göstereceğim. Önce buraya aynısını bir yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu dizdim böyle. Yine bir takmadım. Birine taktım. Buna takmadım. Yani bir atlayarak boncuklarımızı dizdik. Şimdi bunu şöyle tutuyorum şu şekilde. Yine bunu buna öreceğiz. Şöyle şu. Bu şekilde tutuyorum. Hiç kıpırdatmadan. Şu hemen yanına koydum. Bir. Şimdi boncuklu örüyorum. Sırayı atlamayalım. Tekrar şu. Şimdi boncuksuz. İyice böyle bastırsak biz nasıl istiyorsak öyle durdurabiliyoruz örgüyü. Evet. Bu şekilde. Şimdi şu böyle durmalı. Şu şekilde. Şimdi boncuklu örelim. Yani bu kısım dümdüz duracak. Şu. Şimdi boncuksuz örelim. Ve altına doğru, boncuğun altına doğru veriyorum şuradaki. Evet. Bu şekilde duruyor. Şimdi bu. Bunu da düz tutuyoruz. Biraz şey kalabilir. İp. Şu. Bundan sonra ikinci ipimizi de böyle öreceğim. Buradan çevirip örüyorum. Evet. Şimdi bunu örüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi metallerimiz bitti. Bir sıra koyalım buna. Bu böyle dursun. Şimdi bunu dediğim gibi biraz oval yapmam gerekiyor. Şöyle. O nedenle böyle tutarak öreceğiz. Şunu ve bunu böyle bir ovallik vereceğiz şu şekilde. Bu şekilde öreceğiz. Bir ovallik vereceğiz buna şu şekilde. Evet, bunu önce yapalım. Bu alt taraflarına da yine böyle boncuklar koyabiliriz. Metal koyabiliriz. Yani sınır yok. Hani sizin hayalinizle ilgili bu. Şimdi bunu ben şu şekilde yine boncuklu olarak buraya boncuklu olarak öreceğim. Bu böyle, bu da böyle duracak. Evet. Şu şekilde. Önce buranın yine yerini belirleyeyim ben. Böyle bir yer belirliyorum. Şurada diyorum ki bu şekilde durmalı. Şu.
ve ona göre örmeliyim. İçini de doldurmalıyım. Artık ne koyacaksam bu şekilde. Evet, şu. Başlıyorum örmeye. Bunu aldım. Hemen yerine getiriyorum. Böyle belirledim ya. Şunu ve tekrar buraya koyuyorum. Tekrar bakın hemen aldım. Buraya iğnenin yanına koydum bunu. Bu. Şimdi bunu örüyorum. Buraya biraz sonra bir boncuk koyabilirim. Böyle. Veya metal koyabilirim yine. Veya boncuk koyabilirim. Ya, ip de kalabilir. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi tekrar bakın hemen alıyorum. Bunu böyle buraya koyuyorum. Şu. Şimdi buraya mesela bir tane küçük bir boncuk koyalım. Küçük bir boncuk koyabiliriz. Evet, şimdi bir tane boncuk taktık buraya. Bunu örelim. Hemen bunu geçirdikten sonra iğnemizin yanına koyuyorum. Bakın böyle. Böyle öreceğim çünkü. Bunu tekrar bir tane daha alıyorum. İğnemizin yanına koyuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle koydum. Buradan alıyorum. Bunu 3 ip daha, bunu dahil 3 ip daha bu şekilde iğnemizin yanına koyuyorum. Size hani ölçü olsun diye bunu böyle yerleştirdim. Evet, şimdi tekrar bunu da yine taşın altına koyarak böyle örüyorum. Şu. Şimdi buna bir boncuk ya da sığarsa 2 boncuk takabiliriz buna. Ya da buna takalım. 2 tane daha rahat girer. Ama dediğim gibi bunları yaparken e, karşılıklı olarak arkadaşlar diğer tarafa da aynısını yapın. Şimdi bunu yapıyorum. Heh. Şimdi burada boncuk takabilirim. 2 tane. Buraya sığacak boyutta. Kırık taşların öyle bir avantajı var. Ayarlayabiliyorsunuz hani onların şeyini, boyutunu. Evet, burada 2 tane boncuk buraya göre buldum. Şöyle bunları, bunu da örelim buraya. Sıkı sıkı şey yapabiliriz. Evet. Bu şekilde. Şimdi de bunu örelim. Bunu altına verelim böyle. Şu ipi, gelen ipi, evet, kaybettim, altına verdim. Buradan da bunu örelim. Bu önceki önemli. Onun yanına koyalım. Şimdi bu bitti böylece. Dediğim gibi bu şekilde ördükten sonra bunu şunu burasına bir şey koyabiliriz. Taş koyabilirsiniz. Hani açık kalmasın diye. Çünkü maksadımız böyle olması ya bunun. Şurada buraya bir şey koyabiliriz. Şuna mesela yine bir metal ya da 2 metal. Şuraya bunu koyarsam hani burada şöyle durabilir. Evet, bunu yanına bunları örüyorum şimdi. Diğer tarafını da aynı şekilde yaptıktan sonra bir sonraki bölüme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi iki tarafını da bu şekilde yaptık. Şimdi beşli grubu yapacağız. Beşli grubumuzu yapacağız şuradan böyle ve bu metalimizi de buraya yerleştireceğiz bu şekilde.
Şimdi onun için hemen başlayalım. Şöyle yine bunları şu şekilde alalım. Evet. Biliyorsunuz hemen ilk başta buradaki sistemde gidiyoruz. Buraya gri ipimizi bağlayacağız. Evet, şimdi bunu buraya bağlıyoruz. Şöyle. Bu şekilde yine aynı burada olduğu gibi hepsini öreceğiz. En sona geldiğimizde bu kısımda bunu nasıl yerleştireceğimizi göreceğiz. Şöyle biliyorsunuz şurada görmüştük nasıl öreceğimizi. Şöyle koyuyoruz ve örmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi son sıraya geldim. Bakıyorum şimdi hangilerini örmemem gerektiğine karar vereceğim. Mesela şu. Demek ki dördünü de örmeden geçeceğim. Onun yerine bunu takmam gerekiyor. Şimdi buradan bir örelim. Şu bir. Şunu örüyoruz. Bunu da örüyoruz. Buradayken bunların yerine bunu takıyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde. Böyle. Ve şimdi yine bu ikisini örüyoruz. Şu şekilde örüyoruz. Bunu da örelim. Bunu da buraya örelim. Şimdi şöyle, evet. Hiç düzeltmeden, daha bunu bozmadan şunun ikinci ipimizi örelim. Şöyle. Evet. Şimdi ipimizi örelim. Evet arkadaşlar, bu ikinci sıramızı da ördük. Şimdi bunu çıkartıp diğer tarafını yapmadan önce temizliğimizi yapalım. Yani şunları arkaya çevirip hemen şöyle yakalım. Şu şekilde arkaya çevirip yakalım. Şöyle biliyorsunuz artık. Şunu alıyoruz. Buradan şuna tek tek geçiyorum. Buna dikkat edelim. Çekiyoruz. Tamam. Şimdi böyle hepsini bir ters çevireyim. Evet arkadaşlar, hepsini böyle geri çevirdim. Şimdi bunları yine keseceğiz. Ama kesmeden önce bir kontrolümüzü yapalım. Böyle. Evet. Bu şekilde. Belki yanlarına siyah örebilirmişiz ama sıkıntı değil. Evet. Şimdi buradan bunu keselim. Bazen böyle oluyorum işte. Acaba hakikaten örse miydim diye. Hani şey ya, yol yakınken. Evet, keselim. Şimdi bunları yine atmıyorum. Ve şöyle yakıyorum. Onlar da böyle ufak ufak yerlerde bana lazım oluyor örerken. Bu şekilde arkadaşlar, burası da bitti. Şimdi bu kısmını yapacağım ve tekrar buraya geçeceğiz. Evet, şimdi metallerimizi yerleştirdik. Şimdi geldik buraya.
İsterseniz bundan yapabiliriz. İsterseniz bunlardan koyabiliriz. Hani çok böyle asimetrik olmasını istemiyorsanız buraya metallerle de devam edebiliriz artık. Şimdi daha sonrasında da bu taşlarımızı yerleştirebiliriz. Evet, şimdi buraya da öyle yapalım. Metallerimizi koyalım. Böyle böyle gitsin. Ve sonrasında tekrar taşlarımızı koyalım. Öyle yapalım. Evet, gördüğünüz gibi hani kolyeyi yaparken böyle değişik malzemeler ya da değişik fikirler de gelebiliyor. Yeter ki kendimizi vermemiz lazım. Yani bir şeyi yaparken arkadaşlar severek yapmamız lazım. O zaman gerçekten kendinizden birçok şey katabiliyorsunuz. Evet, şimdi buraya ben öyle yapayım. Bu metallerden koyalım ve dönelim bu şekilde. Gene şu sıralamayı yapalım. Yani bir tanesini böyle tutuyoruz zaten. Birisine koymuyoruz, birisine koyuyoruz. 4 tane dizeceğiz. Şimdi birine diziyoruz. Sonra buna dizmiyoruz. Buna diziyoruz. Şu. Sonra buna dizmiyoruz. Diziyoruz pardon. Şuradan. Bir de en sona takacağız. Şöyle. Bunu da en sona takalım. Şu. Bu şekilde. Şimdi bunu böyle öreceğiz. Bu şekilde öreceğiz. Şöyle yine tutuyoruz. Buradan ilk baştakine şu. Buradan geçiriyorum. Şu taktım. Yine aynı şekilde örme tekniğimizle bunu örelim. Evet, şimdi burayı ördük. Burayı da ördük. Yine metallerimizi yerleştirdik. Tekrar geri döneceğim ben. Yani buraya bir sıra daha metal öreceğim bu şekilde. Böyle. Ondan sonra da taşlı bölümü yapacağım. Şu bölümü yapacağım. Yani şuradaki taşlarımızı koyacağız. Evet, şimdi yine aynı şekilde dönüyorum ve metallerimi burada yerleştireceğim. Şöyle. İğneli arkadaşlar, iğnelerken hani böyle gönlünüze göre yani nasıl rahat örecekseniz o yöne göre iğneleyin. Zorlanmayın örerken, düğümleriniz kötü olur. Evet, ben şimdi hem burayı hem karşı tarafına bu şekilde örüyorum. Dizelim önce boncuklarımıza. Yine aynı. Bu dönüşlerde arkadaşlar buraya da boncuk diziyorum. Onu da söyleyeyim. Hani değişik olsun diye. Şöyle koyalım. Ve en sona şu. Şuna şu yürüttüğümüz ipe de koyuyorum. Sonraki basamakta. Şuna da takıyorum böyle. Burada da aynı o ipti yani o. Şurada da böyle giderken yine aynı ipe taktım. Evet, şimdi şöyle çevirdim. Hani kendi yönüme göre nasıl rahat öreceksem ona göre şimdi buradan şöyle aşağıya doğru öreceğim. Evet. Şu şekilde. Bu sabitim. Bunlar da örgü iplerim. Şuradan başlıyorum. Yukarı doğru. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Burada bahsettiğim şu ipimize boncuk takmıştık. Bunu koyuyoruz buraya ve dönüp böyle örüyoruz. Bu şekilde. Yani
Bunu demek istemiştim. Burada da dönerken aynı şeyi yaptım. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şimdi burayı bitirdik. Burayı bitirdik. Bu şekilde. Buraya bundan çalışacağız. Bir tane şöyle duracak. Yine şu şekilde döneceğiz. Bu şekilde buraya bunu çalışacağız. Ve daha sonra yine bir grubumuz daha var. Beyaz bunları beşli grubumuzu çalışacağız. Evet. Yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyoruz. Evet, şimdi bunu dönerek şöyle yine istediğimiz gibi biliyorsunuz şöyle vereceğiz buna. Şu şekilde. Biraz daha bile dar yapabiliriz. Şöyle bile yapabiliriz. Daha dar yapabiliriz. Şimdi bunu biraz dar yapın. Neden dar yapalım? Dönmesi için. Yani şöyle dönmesi için biraz daha dar yapmamız lazım. Çünkü burada biraz daha genişleyecek. Evet, şimdi burada şu kadar bir darlıkta şöyle belirleyelim. Çalışmamızı yapalım. Şimdi bunları hep dediğim gibi biz kendimiz karar veriyoruz. Nerede durması gerektiğini. Bunu bir örelim. Tabii burada yapmamız gereken daha küçük boncukları seçmemiz. Şurada böyle geldim. Şimdi ikinciyi acaba koyabilir miyim? Koymayalım. Üçüncüye koyalım. Şunu alalım. Şöyle. Hep bakalım. Bunu koyup öyle çekelim şöyle. Evet. Şimdi buraya boncuğumuzu koyalım. Daha dar olsun. Hani burası şöyle durursa, evet, daha hani ovalleşmesi açısından. Evet. Kendimiz karar vereceğiz. Yani nasıl olması gerektiğine kendimiz karar veriyoruz. Bir tane boncuğumuzu takalım buraya. Şimdi şunu yerleştirelim ve bakalım bizim istediğimiz yerde duruyor mu? Şöyle. Bunları alt almayı unutmayalım. Şu şekilde duruyor. Böyle koyalım. Şu. Bir tane daha. Şimdi üste doğru normal böyle tutarak örelim. Üstte ki iplerden bir tanesini, şimdi bunu iki tane örelim. Yine buraya koyalım. Şöyle. Şu. Tekrar bunu örelim. Böyle. Şimdi buna mesela koyabiliriz. Ya büyük bir tane ya da küçük iki tane koyabiliriz. Onları buradan ayarlayıp şu şekilde bir bakalım hangisi olacak. Yani çok gördüğünüz gibi çok böyle kural koymuyoruz. E, Kuralsız bir çalışma oldu bu. Ve o arada mesela dedim ki şu uçlarına daha sonra ben püskül de takabilirim. Bu arada da başka ne ilaveler yapabilirim onları düşünüyorum. Siyah beyaz ya da gri yapabilirim oraya püskül. Evet. Çünkü iplerle olmuş bir şey. Buna yakışır. Şu şekilde. Şimdi burasını yaptıktan sonra aynen öbür tarafına da devam edeceğim. Ve beşli grubumuza geçeceğiz. Son grubumuz olacak o. Evet.
Bunu da şu şekilde örüyorum. Yine bile birazcık açıldı bu. Daha doğrusu şunu çekmedim. Altına vereceğim çünkü. Hani altına verdiğimde şöyle altına veriyorum şuradan. İpin. Onun için bir hafiften bir bombelik bırakıyorum orada. Şu. Evet. Bu da böyle. Şimdi ikinci ipimizi örüp öbür tarafını yapacağım. Şuradan. Evet. Şu. Buradan böyle örüyorum yine. Bu şekilde. Döndürerek örüyorum. Eğim vermem gerekiyor. Evet, eğim vererek başlattım örmeyi. Öbür tarafını da yapayım. Beşli grupta tekrar görüşelim. Şimdi taşları da yerleştirdik. Sıra yine bu metallerimizi buraya koyacağız. Böyle beşli grubumuz vardı ya, onların o gruplardan 1, 2, 3'ü bitti. Evet, şimdi 2 tane daha buraya ve buraya öreceğiz. Ve kolyemiz yavaş yavaş iyice şekillenmiş olacak. Şimdi ona bakalım. Şöyle döndürelim yine. Bu şekilde. Tabii bunları örebilmemiz için yani böyle gelmesi lazım ve her iki sabit ipinde yukarıda olmuş olması gerekiyor. Bunu dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde öreceğiz ya. Onu demek istiyorum. Böyle her iki ipinde burada yukarıda geliyor olması gerekiyor. Evet, şimdi gelelim ekleyelim iplerimize. Şu gri ipimizle başlıyoruz. Buradan şunu şu. Şimdi arkadaşlar bunun ördüğümüzün aynısını buraya ve buraya uyguluyoruz. Şimdi arkadaşlar bayağı bir bitti. Büyük bir bölümü bitti. Şimdi şunları buraya yapacağız. Bunları buraya yapacağız. Belki bir tane daha taş, şu taşları koyarız. Ve arka kısmını yine böyle sepet örerek, geniş geniş sepetlerini örerek kolyemizi bitireceğiz. Şimdi ben başlayayım buraya. Şöyle yapalım. Şöyle. Yine bundan başlayacağız. Şöyle yine tutturalım. Şöyle. Bildiğiniz gibi yine boncuklarımızı diziyoruz. Boncuklarımızı dizdik. Yine buna da bir tane koyalım. Sonra unutmayalım diye. Bunu da dönüşünde bir tane böyle koyacağız. Tabi öncelikle ne yapıyorduk? İlk ipimizi örüyoruz. Yani şunu. Bunları güzel böyle düzelttik. Ve buradan örmeye başlıyorum yine. Teknik aynı. Şu şekilde örüyoruz. Böyle devam ediyorum. Şimdi hem bunu hem bunu yapacağım. Arkasından taşlarını yapacağız. Şimdi bunları da yaptık, ikisini. Buralarına sağına ve soluna şimdi bunları yapalım. Evet, uzun bir çalışma oldu ama güzel olmaya başladı. Şimdi benim böyle şeylerim var. Yaptıkça biraz seyrediyorum. Tekrar devam ediyorum yapmaya.
Hani seviyorsam yapıyorum. Bunu da sevdim sanırsam. Evet, şimdi bunları da buraya yaptıktan sonra tekrar bildiğiniz gibi şöyle yapıyoruz. Hemen şunu ayıralım buraya. Bunu buraya koyalım. Evet, şöyle. Buraya bunu böyle tutacağız. Çünkü dediğim gibi böyle gitmesi gerekiyor. Çünkü böyle artık yuvarlanacak. Gerçi bundan sonra arka tarafını öreceğiz. Belki bir tane daha metal atabiliriz arkaya. Ama ona bakacağız. Şimdi tuttum şuraya da tuttuğum yani nereye gelmesi gerektiğini koydum. Şimdi devam ediyorum örmeye. Aynı şekilde hem burayı hem karşı tarafını öreceğim. Şöyle tutuyorum. Bunu ördükten sonra şöyle buraya koyuyorum bunu. Şimdi üçüncü de bir taş koyacağım. Dediğim gibi bunu atıyoruz. Yine tekrar gösteriyorum. Geldim buraya. Tekrar bunu atıyorum buraya. Artık düğümü öğrenmiş olmanız gerekiyor. Buraya da taş koyacağız. İnce bir taş. Böyle ince bir taş koyalım. Şöyle koyduk. Bir tanesini yine şöyle tutuyorum ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Hep bak, sabit ipim böyle duruyor. Örgü iplerim bu şekilde. Evet. Böyle bu arada da ipim sanırsam yetti. İyi bir ölçü belirlemişim. Hani çünkü bilmediğim bir çalışma. Biraz da uzattık. Ne kadar ip gideceğini bilemedim ama sanırsam bu denk gelecek. Evet, şimdi burada şöyle. İplerimizi keserken biraz uzun kesmekte fayda var. Çünkü işte görüyorsunuz, boncuk geçmediğinde onu kazıyoruz. O zaman da ip ziyan oluyor. Onun için iplerinizi biraz uzun tutun. Bir de bilmediğimiz projelerde daha da uzun tutmak gerekiyor. Ne kadar ip gideceğini bilemiyoruz. Yani dediğim gibi kesmemiz gerekebiliyor. Normal şartlarda şey var. Bu her bir ipin düğüm yaptığında kaç santim geldiğini biliyoruz. Ama e, biz şimdi böyle hani bilmediğimiz böyle kendimizce bir tasarım yapıyoruz. O nedenle ortada ipin bitmesini istemeyiz. Makremede de düğüm yapmak çok hoş durmuyor. Evet, şimdi buraya gelelim, yine iki tane boncuk takalım. İki tane diziyorum. Bakalım, daha ortalarda bir yerde deliği olan taşları tercih edelim. Şu. Şimdi bunu buna örelim. Evet arkadaşlar, diğer tarafını da yapıp kolyemizi yavaş yavaş arka tarafına örmeye başlayacağız. Şimdi sıra ikinci ipimizde. Şimdi buraya bir sıra daha metal koyalım. O kadar da boncuğum var zaten. Şuraya bir sıra daha metal koyalım şöylece. Ve onun arkasını da e, böyle zikzak şekilde örerek bitirelim. Şimdi ben arkasına metal bölümüne bir sıra koyacağım. Şöyle yapıyoruz yine. Şu şekilde. Yine dediğimiz gibi birine şöyle ilk baştakine koymayacağız. Sonrasına koyacağız.
Aynı şekilde bunları böyle dizip öreceğim. Sonra bu ipleri yok etmem gerekiyor. Bu ikisi çünkü artık iş yapmayacak. Diğerleri iş yapacak. Şimdi bunu böyle yapalım. Evet, şöyle güzel bunu yerleştirdikten sonra şu şekilde şunu böyle tutuyorum. Şu. Yukarı tabii mümkün olduğu kadar döndürerek örmeye çalışıyorum. Şöyle. Şu. Ve bitiştiriyorum. Evet. Bu şekilde öreyim. Evet. Şimdi bu kadar oldu. Böyle oldu. Ama bir tane daha şundan buralara yapmaya karar verdim yaparken. Ondan sonra arkasını kapatacağım. Artık metalim yok. Bitti. Ama taş koyabilirim ondan sonrasında bilemiyorum. Ama tam olarak buraya bir tane beşli bu gruptan yapayım. Değişik olsun. Evet, şimdi beşli grubumuzu yapalım. Ama beşli grubu yapmak için bunların yukarıda olması gerekiyor. O nedenle birer tane daha yukarı örebilirim bunu. Şöyle. Tersten de yapabiliriz şöyle. Bu şekilde de olabilir. Ama bu sefer böyle açılır. Bizim burasının geniş olmasını istiyoruz biz. O nedenle bu sürekli iplerin yukarıda olması gerekiyor. Bunları bir kez daha yukarıya öreriz. Şöyle tutup bir kez daha yukarı örelim. Şuradan. Böyle dönüyorum. Şu şekilde her iki ipimin de yukarıda olması gerekiyor. Bunu örerken arkadaşlar açılıyor. Bunu tekrar bir iğneyle tutturayım. Şu. Burayı tekrar 4 kez. Bunu da çünkü öreceğim. Böyle geleyim yukarı. Bunları örerek yukarı çıkardık. Şöyle. Bunu da böyle yukarı çıkardık. Buradan tekrar beşli şu grubu buraya çalışacağım. Şöyle. Daha sonra arkasını öreceğim. Yani şu kısmı daha sonra bitireceğim. Önce bir daha buraya bunu yapıyoruz. Tabi şimdi formül buralara da koyduğumuza göre beşli gruptu. Bu 7 tane olmuş oldu. Yani şunlardan 7 tane olmuş oldu. Olabilir. Evet. Kolye değişebilir arkadaşlar. Şimdi direkt bunu hemen buradan başlıyoruz. Şöyle döneceğiz. Şu kısma. Dediğim gibi nasıl rahat örebiliyorsak öyle yapmamız lazım. Şimdi buraya gri ipimizi takalım. Yine aynı şekilde geçiriyoruz. Ve bunu şöyle koyup hemen buradan örüyoruz. Mümkün olduğunca böyle döndürerek. Çünkü bizim kavis yapmamız lazım. Evet. Her iki tarafta da bunu beşli grubumuzu yine örüyoruz. Şimdi aslında ben öğrencilerimi duyar gibiyim. Evet hocam, bir şöyle derler. Başladığını
hani illa değiştireceksin. Gördüğün şeye illa bir şeyler ilave edeceksin. Evet, evet. Evet, evet. Bu lafı duyar gibiyim. Evet, evet. Evet, ben devam ediyorum. Böylece bunları da tamamladık. Şimdi arkasına geldi sıra. Bugün bayağı bir çalıştım arkadaşlar. E, Bunu gün içerisinde hiç kalkmadan tamamlamaya çalıştım. Ama artık karnım acıktı. Şimdi yemeğe çıkıyorum. Yemekten sonra umarım bitiririm. Şimdi devam ediyoruz. Ben gittim geldim ama bu arada da birazcık değişiklik yapmaya karar verdim yine. Bunu dedim hemen bitirmeyeyim. Yine arkasından bu gruptan yapayım. Şuraya da, buraya da. Ama onun için şunları da taşları da koymam gerekiyor buraya. Biliyorsunuz önce şöyle çıkmam lazım. Sonra tekrar bir grup daha yapmam gerekiyor ve düğme koymaya karar verdim. Hem o tekniği de size öğretmiş olurum. Yani ipim de var diye düşündüm şu anda. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şu grubumu yapacağım. Arkasından yine bu grubu, şu grubu yapacağım. Şimdi şu şekilde buradan devam ediyorum. Ne yapacaktık? Şöyle burada bir tane öreceğiz. Dönelim şöyle. Bunları tutturalım. Şimdi şunu biliyorsunuz şöyle durması gerekiyor. Bu şekilde durması gerekiyor. Yine buraya bir iğne takalım. Yani aşağı yukarı belirleyici oluyor bize. Şunu örelim. Yine hep böyle hani kendimce buraya tutuyorum ki daha böyle ya da şöyle durmayayım diye şu kadar bir belirleme yaptım kendime. Şimdi bu ikinciyi de örüyorum. Şunu bir. Bildiğiniz gibi yani şunlarda zaten nasıl yapıldığını biliyoruz. Evet, şimdi devam ediyorum ben arkadaşlar. Taşlarımızı yerleştirdik, bir grup taş grubu yaptık şu şekilde. Şimdi yine burada ip gruplarını şöyle şöyle yapacağız. Şuradan bunları yapacağız böyle ve daha sonrasında da düz örgü yaparak bitireceğiz. Evet. Şimdi nasıl yapıyorduk tekrar görelim. Bunu yine şöyle mutlaka iğneliyoruz. Grubumu ben hazırladım yine. Şuradayız. Evet, ilk başta gri kullanıyoruz. Bunu taktık böyle. Biliyorsunuz. Devam. Başa dönüyoruz. Bunları yaparken nasılsa aynı şekilde yapacağım. Buraya ve buraya. Şimdi bir. Bunu örüyoruz. Bunu örerken biliyorsunuz her bir ipe ikişer kez düğüm atıyoruz. Sabit iplerimiz üstte oluyor. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Her iki tarafı da yapalım. Sanırsam biraz işi uzattım ben. Aralara bu grupları yine yerleştirdim. Ha, bütün olsun istedim. Artık ama kapama bölümündeyim. Bunları yok ederken nasıl yapmamız gerekiyor onu göstereyim. Yine mutlaka iğnemizle bunları hani buradan yakıp hemen kesip yakmayalım. Şuradan geliyorum. Yine böyle bir geçiyoruz. Şuradan. Bunu geçiyoruz. Şu şekilde. Döndürdük bunu. Evet, bunu da döndürelim. Yine iğneye. Şuradan. Bakın bu ilkine değil, ikincisine giriyorum. Şöyle.
Bunu yok ettik. Şimdi bunları şimdi hemen burada keselim ve yakalım. Artık bu kadar. Bunları yapıştırdık. Şimdi devam ediyorum. Ben kolye yaparken en sevdiğim bölümlerden birisi de böyle temizlik bölümü oluyor. Fazla ipleri işte yok etmek, onları kesmek en sevdiğim bölümlerden biri oluyor. Bu çünkü tasarımın tamamlanmasına işaret. Evet, şimdi devam ediyorum. Evet, şimdi şuradan alacağız şunu ve böyle bunu kendimiz ayarlayacağız. Şu. Evet. Şu 4 taneyi bu şekilde ördükten sonra geleceğiz. Bunun da 4 tanesini buradan böyle buraya kadar öreceğiz. Şu. Sonra bu kısmı şöyle yapalım. Şunu da böyle kendi arasında şöyle örelim. Evet. Şu. Şimdi bunu böyle öreceğiz. Gidiyor zaten. Evet. Evet, bunu ördük. Sıra bunda aynı şekilde örüyoruz. Diğer tarafını da yapacağım. Diğer tarafını da karşılıklı gideceğim. Yani çünkü ne kadar örmem gerektiğine karar vereceğim. Şimdi burayı öreyim. Zaten dediğim gibi hep karşılıklı yapmanız gerekiyor bu tür işlerde. Bu da elime battı. Evet. Evet, şimdi bunu aynı şekilde buradan geliyorum. Şu. Şimdi 4 ipi buraya örüyorum. Evet, bunu ördükten sonra bırakıyorum. Şimdi bunu alıp bu sabit oluyor. Şunu tam bitim noktasına koyuyorum. Şöyle. Şu. Evet, şu şekilde. Şimdi bunu da buna örüyorum. Böyle getirip şu şekilde. Şu. Böyle kalsın. Gene şimdi bunu dışarı doğru gidiyorum. Bunu bıraktığım gibi devam ediyorum buradan. Bir, şu. Buradan bunu da yine sabit bu. Örüyoruz. Şimdi bu kısımdayken yine içeri alacağım. Bunu buraya, bunu buraya. Burada yapalım. Biraz daha yapabiliriz gibi. Şu şöyle burayı mutlaka ineleyelim. Şu kısmı. Şöyle
Bu da ayrı bir mesela bilekliklerde falan kullanabilirsiniz bunu. Buralara boncuk takarak. Bunu yine burada bırakıyorum. Geliyorum buna ve yine bunun dip kısmına tutuyorum. Sırayla şuradan şu kapatıyorum bunu. Artık yeter. Ee, Tamamdır diye düşünüyorum. Bunu da bitireyim. Çünkü zincir de takacağız. Size ilik açmayı öğretecektim ama başka bir bileklikte yapacağız onu artık. Çünkü bunda çok uygun olmadı. Güzel olmadı yani beğenmedim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben eğer bu kolyeyi beğenmesem gerçekten hepsini sökerim. Hiç sıkıntı yok. Öyle bir ya da keserim yeniden yaparım. O nedenle hani burası da böyle olsun gibi bir lüksüm yok benim. Evet. Siz de hani yaptığımız işi çok beğenerek, severek yapalım. Evet. Bunu da bu şekilde örüyorum. Evet. Şimdi bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde. Gene buna değişik bir şey illa takmak istiyorum şurasına. Şöyle bir şey. Yani umarım bu olur. Bunları zincirlerle birleştireceğim. Evet. Zinciriyle daha doğrusu. Şunu şimdi şöyle iğneleyelim. Ee, Şöyle üçe böleceğiz. Üçe böleceğiz. Ortadaki iki kalsın. Şöyle hafiften bir saç örgüsü yapalım. Şu şekilde bir saç örgüsü yapıyorum. Bu kadar yaptıktan sonra şu bunu kendi içinde öreceğim arkadaşlar. Şöyle alacağım bir tanesini. Şu kadar yaptıktan sonra şuradan geçiriyorum. Bir tutturayım yani. Sonra tekrar öreyim. Bunu böyle el değiştirerek tekrar. Evet. Buraya bunu takacağım. Sonra hepsini tekrar bir de geri çevireceğim. Evet. Bir tane daha örersem iyi olacak. Şimdi hepsini bunun içinden takacağım. Tümünü takmaya çalışacağım. Bu sağ taraf olduğuna göre bunu da buraya takacağım. Öncelikle bu halkayı uçça getireyim. Biraz açık gibi duruyor. Uçuca getirdik. Şimdi bunların tamamını bunun içinden geçiriyorum. Hepsini yine. Bunların tamamını geçtikten sonra arkadaşlar şöyle atacağım bunu. Hepsini yeniden bunun içinden geçeceğim. Böyle. İğneyle şöyle yapalım. Her birini böyle geçeceğiz. Buradan.
Daha ince belki bir iğne. Tekrardan bunun içinden evet, böyle böyle hepsini geçireceğim. Geri tekrar çevireceğim. Şimdi tabii hepsi geçmeyebilir. Sizin de düğmelerinizin deliği küçük olabilir. Bu şekilde bunları bu sefer bu kendi içinde şöyle yok edebiliriz. Bunu şöyle geçirelim. Evet, şöyle buraya çekip burada yakabiliriz. Tabii mumlayıp böyle bir özelliği var. Şuradan. Bunları böyle böyle bu sefer içinde çekelim. Evet, bunu da böyle kendi içinde geçtik şimdi. Bunu tabii hemen işte böyle keseceğiz ve buradan yakacağız. Buraya yapıştıracağız. Bunu da aynı şekilde buradan keseceğiz. Ve burada diğer tabii tarafa dikkat ederek kendi içinde şöyle bir çivi başı yapacağız. Bu. Evet. Şu şekilde. Bir daha çıkmaz o. Şöyle. Evet. Diğer tarafına da bunu takacağım böyle. Bu şekilde. Aynısını yapacağım. Düğmemizi koyacağız oraya da. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar. O iki tarafını da bitirmiş olduk. Şimdi bunları da tabii böylece uzunluğunu da ayarlamış olduk. Hani daha kalın bir boyun için bunu büyütme şansımız oldu. Böyle bir iki tane düğme de şık durdu burada. Evet, şimdi püskülsüz olmaz. Bu uçları da şöyle birer tane püskül ilave edelim. Şu şekilde. Şimdi bu şekilde püsküllerimizi de takalım. Son. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar böylece bitirmiş olduk kolyemizi. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam ben bu malzemeleri nasıl bulayım? Bunların hani hep birebir olması şart değil arkadaşlar. Alternatif malzemeler düşünebilirsiniz. Örneğin şu halkaları mesela buralara koyabilirsiniz şu şekilde. Bu ortasına yine bunu koyabilirsiniz. Şöyle. Alternatif bir malzeme. Buralara metal yuvarlak e, boncuklarımız var. Onları kullanabilirsiniz. Zaten doğal taşlarımız var biliyorsunuz. Veya mesela bu olmazsa şu malzemeler var. Bunlar da var biliyorsunuz. Ve daha da güzel olabilir bunlarla. Şöyle renkli. Bunları kullanabilirsiniz. Bende iki tane var da şimdilik. Yani bunları mesela bu kısımlara bunları yerleştirebilirsiniz böyle. Ve renklerini bu içindeki renklere göre, tonlara göre ayarlayabilirsiniz. Yine bunların e, kendi cinsinden yuvarlak boncukları var. Sadece onları kullanabilirsiniz. Şimdi alternatif olarak başka, örneğin dediğim gibi eğer böyle bir kolye varsa evinizde böyle şu şekilde onu bozup bunların yerlerine bunları kullanabilirsiniz. Yani ve şunu zaten beraber yapacağız daha sonraki zamanlarda. Bunu orta kısmına koyabilirsiniz. Böyle bir malzemeyi.
Mutlaka vardır. Tek başına bile bunu örüp yanlarına sadece yine bu grupları yapabilirsiniz. Hani fikir olarak veriyorum size. Evet arkadaşlar, böylece kolyemizi bitirdik. Fikirlerimizi verdik. Bu daha günlük oldu. Bunu biraz daha abiye gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.